2298 günlük bir hesaptan neler var ve bu hesap incelemesi tabii ki bugün beraber yapacağız. Şimdi böyle bir şekilde bu hesap gücün zirvesi oynayacak ve mükemmel bir şekilde bir hızı vardır. Yani adamın dediği gibi hatta T5 mancanik bile açık değildir. Yani o derecede olursa bu farklı bir şey, yani farklı bir boyutlara gidiyor. Akademiye geçersek buradan direkt T5'lere bakarsak buradan ne kadar güç basabiliyor. Yani buradan 9 ya buradan bir şey değil, yani hepsini 10 yapmış. Mancani sadece kalmış 700k bir güç alacak arkadaşlar. 93 milyonluk bir hesap. Ve VIP 19.2298 günde. Gayet güzel bir VIP seviyesi vardır gerçekten. Ama bu hesabın içini görmeden önce birer tane beğeni atarsınız ve abone olursunuz. Çok çok seviniriz. Desteklerinizle bu şekilde ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Katıl butonu da tabii ki isterseniz maddi olarak destekçi olabilirsiniz gençler. Teşekkür ederim şimdiden. Hesabın incelemesine geçiyoruz. Ya zaten gördüğünüz gibi bir T5 mancani açık değildir. Burada 93 milyonluk bir hesap, açıkçası bu kadar güne göre leş puanı da gayet güzel bir leş puanı vardır. 14 milyarlık bir leş puan. 607 milyon T5, 203 milyon T4 bir leş sayısı vardır. Burada gayet mükemmel bir şey. Burada hesabın içine girersek arkadaşlar böyle bir şekilde 34 milyon bir ölüsü vardır ve kaynak desteği de 47 milyar. Mükemmel diyebilir miyiz? Mükemmel deriz. Bu hesap tabii ki Türk bir krallıkta burada oynuyor arkadaşlar ve gayet güzel bir şekilde bu hesabı görüyoruz. Buradaki gelen hesaplarda ya buradaki olan oyuncularımız Baba TC Çatlı, Bay Sami, Turko, Halil, TC Las ve bunlar Türk oyuncular olduğu için arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Saygılar ve sevgiler bu kralla. Geçelim hesabı bakalım. Üstünde 71k bir cevher var. Paketlere bakarsak yükleme ödülleri bile alamıyor arkadaşlar. Böyle bir şekilde duruyor. Yani çok az bir miktar bir para harcıyor açıkçası. Ve buradan da bir tek olan 30 günlük mücevher tedariği. Aslında tekrardan alıyorsa bence şu an, yani burada yükleme ödülleriyle beraber en azından 2 gün üst üste alırsa burada 10 tane de altın kafayı buradan alıyor ve rahatlıkla bunu kazanacak. Üstünde çok güzel bir kaynak vardır. Bakalım hesabın içinden neler var. Aslında burası da çok çok önemli. Kaynaklara bakarsak üyelerden 11 milyar gıda, 11 milyar odun, 8 milyar taş ve 4 milyar altın var. Yani gücün zirvesini her türlü oynayacak arkadaşlar. Hızlandırmadan bakmadan, hızlandırmaları aslında bakmadan burada kıta ayrıntılara bakarsak 545k T4, 687k T4 okçu, 550 kada süvari ve 552 kada piyade vardır. Burada çok güzel bir güç bahsedebiliyoruz. Yani 2 milyon 12 milyon bir gücü buradan direkt basıyor. Yani 1 milyonda mancaniklarda 13 milyon güç basmıştır ve 60 milyon güç basması gerekiyor bu hesap. Hızlandırmalar ne alemde? Hızlandırmalara geçiyoruz. Hızlandırmaları ilk başında böyle bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Gayet eğitim hızlandırması vardır burada. Sağlam bir şekilde. Burada tabii ki iyileştirme hızlandırması da güzeldir. Ve ama güzel olan tabii ki buradaki hızlandırmalar. 15.000 1 saatlik, 8.000 30 dakikalık, 14.000 15 dakikalık, 7.000 3 saatlik, 1608, 311 tane 15 saatlik, 170 tane de 1 saatlik bir günlük vardır. Total olarak neler vardır buradan görüyorum. Yorumlarda yazarsınız, siz de seviniriz. Yani demek ki buraya kadar izlemişsiniz. 2806 gün genel hızlandırma var. Eğitim hızlandırması da 72 gün vardır. Aslında 2806 gün hızlandırma burada 12-13 milyon gücü çok rahat bir şekilde 500-600 günden tabii ki bitiriyor. Yani daha az bile hızlandırmayla bunu bitirecek. Çünkü mancanikları da T5'e çevirecek ve sonradan öldürecek artık kâya kadar. Ama bu hesap 60 milyon gücü rahat bir şekilde basabiliyor aslında. Bu gayet kolay bir şeydir. Burada 60 milyon gücü basarak arkadaşlar birçok yani 50 bin kıta kapasiteler veya hatta burada 20 bin kıta kapasiteler 207 tane vardır. Rahat bir şekilde bunu sağlıyor. 50 kapasiteler ve savunmalarımız buradan da duruyor tabii ki savaş için ve gayet mükemmeldir. Burada ekipmanlara geçirsek arkadaşlar kaç tane ekipmanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 6
54 mu oluyor? 54 de oluyor galiba. Ben bilmiyorum, tam siz söyleyin. 1 kritik, 2 kritik, adam benden daha şanssız. 3 kritik, 4 kritik, 5 kritik, 6, 7 ve 7 tane kritiği vardır aslında. Güzel bir şekilde, ama önemli olan bunları da almıştır. Bu da gayet güzel bir şey. Burada gözüme çarpan arkadaşlar, böyle bir göğüslük var burada. Okçunun tabii ki okçu sağlığı veriyor. %12 artı %4 ve 4 seviyede. Bu gayet güzel bir şeydir arkadaşlar. Ama bu doğru mu? Doğru değildir. Bence yine de bunu sonradan konuşuruz komutanların üzerine. Burada da tekrardan yani gözüme çarpan 5 tane zeval yüzüğü var ama hiç öfke borusu yok. Şimdi hesabın sahibi belki bunu diyebilir. Karaok savaş davuludur arkadaşlar. Karaok savaş davulu vermiştir ama 2 tane yapmıştır. Bu bence tam bir pay to win işidir Karaok savaş davulu. Bunu da %10 ihtimalle kendine ve yakındaki 2 taneye kadar müttefik. Yani burada bence 5 zevalin yerinde 4 tane 5 tane öfke yapsaydı ve diğerleri zeval veya diğer şeyleri yapsaydı daha mantıklı olacaktı. Ama yine de bakarız komutanların üzerine. Teçhizatları da oradan bakarız ve buradan da tabii ki 20 tane pasaport vardır. Ve bu 20 pasaport gayet güzel. Eylem puanı 200K'ya yakın, 220K, 230K eylem puanı vardır. Ve buradan da 276 tane altın kafa vardır. Komutanlara bir bakalım neler var burada. Bunları çıkartalım. İlk başında geri gönderelim. Bakalım komutanlarda neler var. Komutanlarda Bayki. Tabii ki Bayki burada fulldür. Arthur Pendragon fulldür. Kinshi, Yoguving. Burada bir Mancanik komutanı vardır arkadaşlar. Yani 6. kıtayda Mancanik kullanıyor arkadaşlar. Ya 5. kıtayda bilemiyorum. Buradan da Guanyu var. Büyük ihtimal Kanyon için Guanyu'yu buradan atmış. Ashil fullenmiş. William Wallace vardır. Scipio vardır. Burada ikinci Mancanik'i de vardır. Tabii ki böyle bir şekilde komutanlar var. Şimdi komutanların harici burada ekipmanlara bakacağız. Ekipman ve teçhizatın. Piyadenin ekipmanları gayet iyidir arkadaşlar. Yani söylediğimiz gibi bütün komutanlar zaten ve bütün ekipmanlar bence 2 seviye olmalıdır. Burada direkt ekipmana ayakkabı 5 seviyeye gidiyor ve buradan da tabii ki böyle %5 intikal hızı ve %1 savunma kazanıyor. Bu %5 intikal hızı o kadar materyale şu an değer mi? Değmez. Ama diğer kıtaları eğer ki 2 seviyedeyse tabii ki daha sağlam oluyor. Burada piyadenin teçhizatları bakarsak kıskaç dizilişi, devirci, baskıncı, soluklanma, zendelik ve mevkim gayet güzel bir şekilde 8.3 sağlık, 10 savunma, 9.8 tabii ki saldırı vardır burada. Bu statları bir tık daha yükseltebiliyor aslında. Buradaki mesele bu çok düşüktür arkadaşlar. Bunu biraz daha değiştirebiliyor aslında. 1.7, 2 ve 1.9. Buradan da yine aynı şekilde. Ve bunlar tabii ki zaman zaman da düzelecek. Ama yine de hiç kötü değildir. Arthur Pendragon'a geçersek buradaki süvari ekipmanları böyle bir şekilde yapmış. 2 tane setten, 2 tane de fetih sezon ekipmanlarıyla ve 2 tane de setten harici. Ve buradan da direkt aldığı şey tabii ki %3 birliklerin sağlığını almıştır. Burada yine de söylüyorum. Bir saklı hançer ve bir tane zeval yüzüğü vardır. Bu saklı hançerin yapıldığı eski zamanlardan bazen metadaydı. Üçüncü kıtamız burada Kinshi vardır. İkincideki ekipmanlar bir tık daha farklı bir yönde. Yani farklı bir yönde derken karma karışık bir şey vardır. Burada 1, 2, 3, 4. 4 tane parçası tabii ki buradan arkadaşlar direkt settendir ve birlik saldırısı %3 almış. Beceri hasarı da %3'ü almış ve 6. parçaya yani 6 parça yapmamıştır burada. Burada 6 parça yapmama sebebiyle biri göğüslüktür arkadaşlar. Burada direkt okçu sağlığı %12 artı %4 kritik atmış. Ve buradan da tabii ki 4. seviyeye kadar getirmiştir arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şeydir. Kullanabiliyor mu? Gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor. Bozarsa da büyük ihtimal materyalinin %100'ünü hepsini geri veriyor. Hatta seviye atlaması da. Ama buradaki ekipman %50'de kalmıştır. Vay, okçu savunması %25 veriyor. Bunları mesela bunu bozmasa da çok çok iyi olur. Çünkü burada 4 tane parçası settendir. 2 tane harici zaten biri bozarsa da bir şey olmaz. Bir bozmasa da bir şey olmaz. O yüzden silahı da buradan %50 kapasite, %50'ye kadar yapmıştır arkadaşlar. Yani iyi bir materyal yatırım yapmış. Burada bir zeval yüzüğü var ve buradan da tabii ki intikal var. Ama intikali niye buradan mesela bu intikali? Aslında intikal yapması çok iyi değildir. Garnizonlar ve rally liderler çok bir tık daha fazla yapıyor bunları. Ama buradaki yani %8 karşı saldırı hasarı pek okçudan, yani burada bunu çok hızlı bir şekilde vuruyorlar ve hatta vurmasalar bu kendisi düşmanı eritiyor. Burada bir öfke borusu veya hatta başka bir ekipman bence çok daha iyi olacak. En büyük şan veya hatta %5 beceri hasarı veren ekipman. Ama yine de buradan da bir problem yoktur.
Burada teçhizata bakarsak avcı, kaynayan ana, cüretkar ve odaklanmış vardır. Burada %1.3 tüm hasar, 7.6 sağlık, 7.1 savunma ve 10.3 saldırı. Buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şekilde bir ekipmanları, teçhizatları vardır. Arthur Pendragon'un teçhizatlarını bakamadık. Arthur Pendragon'un teçhizatı da gayet güzel. %11.5 saldırı, 11.2 savunma, 8.7 süvari sağlığı ve 1.7 tüm hasar. Buradan da tabii ki dövücü, zinde, zendilik ve acımasız buradan duruyor. Sonraki şeyimiz arkadaşlar Qinshi zaten baktık ve 4. kıtamızda burada Hyogo Bing vardır. Hyogo Bing'in kıtaları tamamen bir seviyede. Burada Qinshi'nin de birçok mesela eldiveni ve ayakkabıyı bir seviyede, kafalık 3 seviyede mesela. Buradan ekipmanlar tamamen 2 seviyede, sadece ayakkabı 1 seviyede ve burada piyadedekiler de hepsini 2 seviye. Yani bu oyuncunun oyunu aslında çok çok iyi biliyor, çözmüş ve sağlam bir şekilde yapıyor. Ama buradaki mesele bu ekipmanları da 2 seviyeye yapmalıdır tabii ki. Ve buradan da bir Guanyu da ekipman vardır. Ama Hyogo Bing'e bakarsak burada ekipmanları yine de fena değil. Buradaki benim gözüme takılan yani Karaok davul, savaş davulu bu gerçekten bence hiçbir free to play işi değildir. Bunun birçok yabancı yayıncılar falan söylüyor. Bunları çok fazla bir yatırım yapan 7 kıta oynayan bir insan bunu kullanacak. Yoksa bizim free to play az para harcayan bir oyuncu bunların yapması hiçbir manası yoktu açıkçası. Ama yine de saygı duyuyoruz. Teçhizatta Kama'da 0.7 tüm hasar, süvari sağlığı 6.4, 9.9 savunma ve 10.9 saldırı vardır. Burada tüm hasarı gerçekten çok düşük. Bunu aslında değiştirebiliyordu. Ama buradaki teçhizatlara yani bir tık daha el atması gerekiyor bence. Bu süvarinin teçhizatları Hyogo Bing'e özellikle bir tık daha düşük kalmıştır. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Çünkü çok az para harcayan bir oyuncudur. Burada Guanyo'da bir ekipmanlarımız var. Gayet güzel. Yine de buradan da savaş davulu vardır tabii ki. Ve ekipmanlar hepsi 1-2 seviyede ve 3 seviyede vardır burada. Gayet güzel. Ve buradan da kama dizilişi. Aslında kama dizilişteki buradaki kama diziliş gerçekten çok mükemmel. Dengeli, avcı, kaynayan anı, intikam, becerikli, telaş. Yani burada böyle bir teçhizat gerçekten sağlam. Sadece bir intikal hız piyadesinin de aslında piyadeye çok fazla bir fark yaratıyor. Ve buradan da tabii ki gördüğünüz gibi bir mor ekipmanı. Ve buradan arkadaşlar komutanın leş sayısına bakarsınız gerçekten düşük. Yani bir iki tane rapor alabiliyor ama o kadar etkili olamaz. Burada kıtalara bakarsak burada Baiki Lyoche kullanılıyor. Guanyu Scipio kullanılıyor. Ve buradan da Arthur Pendragon Aşil kullanıyor. Guanyu Scipio artık bitti bence dostum. Bunu yani bir tık daha değiştirmen gerekiyor. Ben senin yerinde olsam mesela Baiki William Wallace yapacağım. Lyoche Alex yapacağım veya hatta Lyoche mesela başka bir komutan. Şimdi komutanlarına bakarsak burada William Wallace'ın vardır tabii ki. Alex olması gerekiyor. Alex de vardır. Yani Alex'in Muzabafi ile ve buradan da William Wallace'ı boş boşuna bırakman bence Guanyu'dan çok daha farklı olacak. Yani ben senin yerinde olsam buradaki ekipmanlarım burada mesela belki William Wallace yapacağım. Lyoche Alex yapacağım. Hyogo Bing Joanafar gayet iyi. Qinshi Julian gayet iyi. Arthur Pendragon Aşil'de gayet iyidir. 6. kıtayı da sen yine de süvari kullanmışsın. Ama 6. kıtaya kadar süvari ekipmanın var mı bilemiyorum. Yoktur yani. Bence yoktur. Evet. Ve buradan da bir pakal duruyor. Bunların pek bir pakalın artık bir yapacak bir şeyi yoktur. Ya ben senin yerinde olsam aslında böyle bir şekilde çıkacağım. Çünkü Guanyo'yu belki sen şeyde kullanıyorsun. Belki kanyonda kullanıyorsun o yüzden. Ama eğer ki kanyonda da kullanmıyorsan böyle bir şekilde çok daha sağlam bir şekilde savaşabiliyorsun. Ve çok daha fazla bir şekilde KP kasabiliyorsun. Çünkü artık Guanyo'yu kullanan bir oyuncu açıkçası kolay kolay bulamazsın. Çünkü çok kırılgan ve artık açık alanda yeni komutanlar geldiği için hiçbir şey yaramıyor. Yani fetih sezonda Guanyu şimdi fetih sezonda bir KVK1'in Santusu'su gibi gösterebiliyoruz yani. O kadarı sana söyleyebiliyorum. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.